Horobox TV'den herkese merhaba. Bugün Seiko'nun Prospex Marine Master serisinden SJE 097, 099 ve 101 referanslı saatlerle karşınızdayız. Hoş geldin Burak Bayram. Hoş bulduk Doruk Çelebi. Öncelikle referans kısmını bana bırakmadığın için çok memnun oldum. Yaşlı bir adam olarak artık hafızam eskisi kadar iyi değil. Evet, tam güvenemedim sana. Bu Seiko'nun referansları konusunda çok ilginç meraklılarla karşılaştım. Yani TC kimlik numarasını ezberler gibi Seiko'nun referanslarını bilen insanlar var. Konuya çok ilgililer. Hı hı. Ben de mutlu oluyorum ama ben o kadar hakim olamıyorum. Özellikle Seiko konusunda. Evet, Marine Master ve Prospex. Evet. İstersen bu serilerin bir başlangıcına kadar gidelim. Marine Master serisinin Seiko meraklıları kadar bu markaya o kadar aşina ya da düşkün olmayan saat severler de çok seviyor. Çünkü efsane bir modeli var. SBDX001 hatırlarsın belki. Doğru. 1999 senesinde ilk başta bir model tanıtıldığında aslında Japonya pazarına özel bir modeldi. 2000 senesinde uluslararası kataloğa eklendi ve ilk Marine Master takısıyla bu isimle satılan modellerden biriydi. Bunun özelliği aslında bakacak olursak Seiko'nun dalgıç saatleri konusundaki üstün yeteneği, know-how'ı, tecrübesi ve modern zamanların gerekleri bir modelde toplanmıştı. Yani 2000 senesi için bakıldığında aslında önden açılabilen, arka kapağı almayan monoblok bir kasa, mükemmel bir Divers Extension yani dalgıç uzatma parçasına sahip çok güzel bir klips ve uyumlu bir bilezik. 300 metre su geçirmezlik, aynı zamanda iyi bir kalibre. Bunlar önemli detaylardı ve gerçekten markanın dalgıç saatleri konusunda geldiği yeri temsil eden, buradaki başarısını perçinleyen bir modeldi. Ki kısa zaman içerisinde de saat severler arasında çok sevilen, çok tutulan bir model oldu. Sonuç itibariyle gerçekten hani kült ya da ikon sıfatlarını hak eden bir Seiko oldu. Şimdi bak burada enteresan bir durum var. JDM dediğimiz yani Japan Domestic Market, Doğru. Japonya pazarına özel olarak Evet, üretilen evet. Seiko'lar. Özellikle senin bahsettiğin yıllarda yani 2000'lerin başlarından itibaren bence Avrupalı, Amerikalı ve diğer pazarlarda bulunan müşteriler için de çok cazip seçeneklerdi. Belki onlara rahatça ulaşamıyor olmamızın da bir etkisi vardır. Olabilir. Onları daha gözümüzde büyütmek demeyeyim çünkü gerçekten diğer pazarlara sunulan saatlere göre hem bazı teknik detaylar hem de Evet. tasarımsal anlamda Evet, evet. ciddi farklar Kesinlikle, içeriyorlardı. kesinlikle. Şimdi bugün incelememize konuk olan saat aslında tam böyle JDM esintilerini taşıyarak Avrupa ve Amerika pazarına da hitap edebilecek bir takım detayları üzerinde Doğru, barındırıyor. doğru. Aynen öyle. Aslında bu Marine Master'ın yeni model ailesine bakacak olursak burada bazı tasarımsal değişiklikler var. Yani model ailesinin köküne indiğimizde, model ailesinin DNA'sında olan inovasyon, yenilik, modern malzemelerin, modern teknolojilerin kullanılması, daha pratik ve profesyonel amaca yönelik çözümlerin sunulması evet bu modelde de var. Fakat tasarımsal olarak bakıldığında tekrar burada bir heritage durumu karşımıza çıkıyor. Çünkü model ailesine baktığımız zaman Seiko severler yakından bilirler. 1965'te tanıtılan 62 MAS modelinin neredeyse aynısı farklı proporsiyonlarla bu modele uygulanmış. Bunu söylemek Bu zorundayım kelimenin çünkü olmadığı bir bilgi inceleme olamaz. mümkün. Aynen. Oransal diyelim o zaman tekrar. Sonuç itibariyle evet tekrar heritage bir modelle karşı karşıyayız. Sanırım 62 MAS modeli Seiko severler arasında ya da en azından saat tutkunları arasında oldukça güzel bir başarı yakaladı ki Seiko farklı model ailelerini de bu konsepte uyarlamaya başladı diye düşünüyorum. Şimdi 62 MAS dediğinde biraz daha uygun ölçüler. Yani Evet, en azından doğru. günlük kullanıma daha Tabii uygun tabii. uyarlanmış. Daha küçük çaplar, daha ince kasalar. Çünkü Seiko'nun diğer profesyonel dalgıç saatlerinde ciddi anlamda büyük kasalarla karşılaşıyoruz. Kesinlikle. Özellikle Yani Prospex serisinde. ama 62 MAS serisinde ekstra bir kullanışlılık söz konusu. Katılıyorum. Dolayısıyla bugün kolumuzdaki, daha doğrusu elimizdeki saatlerdeki bu ölçülerden kaynaklanan ki biraz sonra teknik detaylarda değineceğiz. Kullanışlılık bence özellikle bizim pazarımıza daha çok hitap eden bir özellik. Peki tekrar yine bir heritage'ın karşımıza çıkıyor olmasını ne diyorsun? Şimdi bu heritage, vintage, reissue artık ne dersen yani bitmek bilmeyen bir derya deniz. Markalar kaba tabirle bunun ekmeğini çok yediler. Yemeye de devam edecekler. Öyle gözüküyor. Çünkü hali hazırda denenmiş, onaylanmış, rüştünü ispat etmiş tasarımları modern teknolojilerle ve bir takım detaylarla yeniden piyasaya sürmek onlar için aslında çok güvenli seçimler. Elbette böyle deneysel, biraz daha sıra dışı yani yeni trendi belirleyen tasarımlarla karşımıza çıkacaklardır. Ama bu tarz saatlerin de ben üretiminin asla biteceğini düşünmüyorum. Çünkü bu saatlere olan ilgi hiçbir zaman bitmiyor. Katılıyorum. Aynen öyle. Hatta bitmiyor. Bence artıyor ve genişliyor Kesinlikle. bile. Ve şu da enteresan tabii saat severlerin sayısı her geçen gün artıyor. Sektöre konuya ilgi duyan insanlar sürekli olarak komüniteye ekleniyor ve dönüp dolaşıp yine eski saatleri daha çok beğeniyorlar.
Acaba bu Katılıyorum. genel kanı eski saatlerin daha tutulduğu yönünde ve yeni meraklılar da o yüzden mi bu tarz modellere daha çok ilgi gösteriyorlar? Yoksa gerçekten oradaki mükemmel tasarımlar yıllar önce yakalanmış ve artık yeni saatler üretme konusunda bir kısır döngüye mi girdi saat üreticileri? O konuda da çok emin değilim. Ben açıkçası bu sorunun cevabını daha ikinci söylediğine yakın buluyorum. Yani tasarımları bence insanlar beğeniyorlar. Öyle söyleyeyim. Yani gerçi şu da var. Sonuç itibariyle siz yeni aldığınız bir ürünün neredeyse aynısının 1970'lerden bir filmde ya da bir fotoğrafta gözüküyor olmasından hoşlanabilirsiniz. Yani uzun zaman içerisinde hiç değişmeden günümüze kadar gelebilmiş niteliği bence insanların o ürüne yönelmesi için güzel bir argüman olabilir. Ben genel itibariyle ikinci söylediğin daha mantıklı bir cevap olacağını düşünüyorum. O halde biz konumuza geri dönelim. 3 farklı referans var dedik. Bunlar siyah, çok açık renkte, uçuk bir Evet, mavi ve öyle. gümüşe çalan beyaz renkte bir kadranlı. 3 farklı versiyondan oluşuyor. Siyah ve mavi kadranda aynı renkte, daha doğrusu benzer tonlarda bezel mevcutken grimsi beyaz kadranda metal yani paslanmaz çelikten bir bezelle karşılaşıyoruz. Bence teknik kısımlarda en çok altını çizmemiz gerekenlerden bir tanesi de saatin 39,5 milimetrelik çapı. Her zaman bir downsizing akımından bahsediyoruz. Burada tabii ne kadar küçük diyebiliriz ya da downsize diyebiliriz bu modeli bilmiyorum. 39,5 milimetre bence hala iddialı bir rakam. Fakat sonuç itibariyle modern 200 metre su geçirmezliğe sahip, profesyonel kullanıma uygun bir dalgıç saati içinse biraz kompakt kaldığını düşünebilirim. Dolayısıyla burada aslında Seiko'nun downsizing trendini takip ettiğini ve 62 mas konseptini de temel olarak bu modeli bundan dolayı seçtiğini düşünüyorum. Ben burada biraz daha aslında Seiko dersine iyi çalışmış yorumunu çıkarabilirim. Bu çok doğru. Çünkü dalgıç saatleri ilk çıktığı yıllarda zaten 37-38 milimlerdeydi. Evet, Ki evet, o aynen zamanlar öyle. için çok büyük saatlerdi. Dolayısıyla 39,5 milim bence günümüz standartlarında zaten hem günlük kullanımı hem de istenilirse profesyonel kullanımda gayet ideal bir ölçü. İşlevsel Katılıyorum. ve konfor açısından. Şimdi daha da önemli bir detay var. Saatlerin kalınlığı 12,3 milim. Bir başka değer lug to lug ki ben buna çok takık durumdayım. Çünkü saatin bilekteki duruşunu ve konforunu direkt olarak etkiliyor. 47 milimin hemen üzerinde. Dolayısıyla aslında günlük kullanımda birçok bileğe uyum sağlayabilecek ölçülerde ve proporsiyonda Çok güzel. modellerle karşı karşıyayız. Saatlerin ağırlığı birazcık boyutundan beklenmeyecek seviyede Evet. 155 gram kadar. Burada aslında o ağırlık değeri bir konforsuzluktan ziyade bilekteki tokluk hissini pekiştiren bir detay olarak bence Aynı şeyi karşımıza düşünüyorum. çıkıyor. Doğru. Bazı insanlar daha hafif saatleri daha çekici bulabiliyor ama aksine paslanmaz çelik bilezikli ve kasalı bir saatte o ağırlık hissini bileğinizde yaşayabilmek saatin bilekte daha böyle bir tok bir duruşa sahip olduğu konusunda saatinize bakmadan da bileğinizdeki sadece hissiyatla Evet. sizinle etkileşim yakalayabiliyor. Ağırlıkla ilgili ufak bir ekleme yapayım. Saatin bileziği saatin kasasına oranla bir çıt kalın bir bilezik. Aynı zamanda içi dolu yani solid, masif baklalar da var. Bir de üzerine Divers Extension eklenmiş uzun bir klips geldiğinde saatin neden ağır olduğunu anlayabiliyorsunuz. Bu ağırlık Doruk'un dediği gibi bilek üzerinde bir konforsuzluk yaratmadığı gibi aslında bence saatin görece kompakt kasasını da bilek üzerinde çok güzel dengeliyor. Ben saatin bileziğini ayarlamamış olmama rağmen ofisin içinde denemek amaçlı koluma taktığımda bile bir rahatsızlık hissetmedim ki eğer gerçekten uygun bir ayar yapmış olsaydım eminim son derece konforlu bir şekilde takıyor olurdum. Bu arada modele dair birkaç özellik de ben eklemiş olayım. Bilezikten bahsettim. Safir kristal cam var önünde. Arkada şeffaf kapak kullanılmış. Üzerinde Seiko logosu bulunan kilitli bir tepe var. 200 metre su geçirmezliğe sahip. İlk Marine Master modeli 300 metre su geçirmezliğe sahipti. Hani bunu bir downgrade olarak düşünmüyorum açıkçası. 200 metre de sonuç itibariyle günlük kullanım kadar profesyonel kullanıma da uygun. Çünkü ISO belgeli bir 200 metreden bahsediyoruz. Şimdi tam o konudan bahsedecektim. Bu ISO 6425 dalış saati Evet. standartlarına tam olarak uyan bir saat. Piyasada dalgıç saati olarak kendini lanse edip o standartlara uymayan birçok model var. Doğru, doğru. Dolayısıyla Seiko bu konuda yani teknik dokümantasyona karşı da ne kadar sadık kaldığını gösteriyor aslında. Evet, bu üç tane modelin birbirinden ayrılan kısmı Doruk'un da bahsettiği bir kadran ve bezel insertü. Sen bezel insertünden bahsettin, ben de kadranlardan bahsedeyim biraz. Öncelikle elimde siyah olan model var. Çok açık buz mavi bir model var ve bir de beyaz renkli olan var. Siyah, beyaz ve mavinin ortak özelliklerinden bir tanesi de kadranlı enine yerleştirilmiş geniş çizgiler olması. Bu hem nostaljik bir hava katıyor hem de kadrana ayrıca bir hareket kazandırıyor. O bakımdan bunu beğendim. Özellikle buz mavisi diye tabir edeceğim mavi renkte bunun çok güzel durduğunu düşünüyorum.
Bunun yanı sıra Doruk'un elindeki beyaz olanda da kontrast markörler ve kollar kullanıldığı için onun da şık bir field watch gibi kullanabileceğini düşündüm açıkçası. Sonuçta dalgıç saatleri beyaz renkte pek olmaz ama olduğunda güzel sonuçlar ortaya çıkabiliyor. Bu da onlardan biri bence. Bir de özellikle açık renk kadrana karşı kontrast kollarda müthiş bir okunabilirlikle karşılaşıyoruz. Aynen öyle. Bu da günlük hayatta epey bir işimizi kolaylaştırıyor. Beyaz kağıdın üzerine siyah mürekkepli daktiloyla yazı yazmak gibi Doğru. diyebiliriz yani. Peki o zaman mekanizma kısmını da senden dinleyelim. Çünkü mekanizmada ufak bir fark var bildiğim kadarıyla. Saatin içinde 6L sınıfı, Evet. 6L37 kalibre Doğru. yerleştirilmiş. Bu aslında Seiko'nun sıklıkla kullandığı 6R serisinin biraz daha ince hali. Evet. İncelik direkt olarak böyle parçaların inceltilmesiyle erişilen bir özellik değil. Birçok parçanın yeniden tasarlanması, yeniden testlerin yapılması, orada birçok mühendislik detayının gözden geçirilmesi gerekiyor. Evet. 45 saat güç rezervi. Bu yine senin de bahsettiğin gibi weekend proof bir saat olmasa da aslında günümüz standartlarında gayet otomatik bir saat için gayet yeterli bir değer. Hassasiyetiyle ilgili detaylı bir ölçüm almadım tabii ki ama burada zaten Seiko'nun çok iddialı bir duruşu yok. Bu Evet, tarz sınıfta. evet. Ama günlük hayatta sizi üzmeyecek hassasiyetlerde olduğunu belirtebiliriz. Şimdi 3 detay var. Bir tanesi antirefle kaplama ve Evet. Seiko'nun safir kristal camı. Şimdi Seiko'nun safir kristal camı diyorum çünkü Seiko dünyanın en büyük optik üreticilerinden bir tanesi. Dolayısıyla bu saatte de standart bir cam kullanılmamış. Her safir kristal aynı değildir aslında. Seiko'nun camı, işte İsviçre saatlerinin camı, diğer uzak doğu menşeli saatlerin camı hepsinde bir takım farklar söz konusu. Doğru. Bu farklar bazen çıplak gözle ayırt edilemeyecek farklar ama burada Seiko'nun kalitesinden kaynaklanan hissedilir bir değişimin olduğundan bahsedebilirim. Bir diğeri Dia Shield denen Seiko'nun özel kaplaması. Paslanmaz çelik saatlerde biliyorsunuz zaman içinde yıpranmalar, çizikler, vuruklar, ezikler, can sıkıcı görüntülere sebep olabiliyor. Dia Shield'la diğer paslanmaz çeliklere kıyasla 2,5 kata kadar bir yüzey sertliğinde artış söz konusu. Bu da saatinizin zaman içinde yıpranmalardan daha az etkileneceği anlamına geliyor. Bir diğeri bilezik. Şimdi bilezik de benim yine en çok dikkat ettiğim konulardan bir tanesi hassas ayar. Evet. Hassas ayar özellikle paslanmaz çelik bilezikli saatlerde çok önemli bir detay. Çünkü saatin bileğinize uygun bir şekilde ayarlanabilmesi için baklaları takıyorsunuz ya da çıkarıyorsunuz. Hassas ayar yoksa bileziği bileğinize tam olarak ayarlayamayabilirsiniz. Burada Seiko Clips kısmında eski tip delikli de olsa bir hassas ayar mekanizmasına yer vermiş. Evet ben de isterdim orada biraz daha kolay ayarlanan ekstra bir mekanizma olmasını ama Seiko birazcık burada maliyet odaklı düşünmüş. Bu arada bilezikle ilgili benim de söylemek istediğim bir şey var. Bunu ara ara hatırlatıyorum. Genel itibariyle Seiko'nun bilezik kalitesi özellikle giriş ve orta seviye ürünlerde yükselme eğiliminde. Bunu görüyoruz gerçekten. Hem baklalar arasındaki boşluk olsun, saatin kasaya oturuşu olsun, bilekteki duruşu olsun. Aslında bakacak olursak bileziğin kalitesinin arttığını söyleyebilirim. Peki o zaman şöyle bir soru sorayım. Şimdi Seiko'nun modern ürün gamında heritage konseptine uygun bu temayı taşıyan birçok dalgıç modeli var. İşte Captain Willard'dan başlıyor. Seiko 5 serisinde bazı modeller var. Eski SKX'i kendine temel alan. Farklı heritage modeller var ve bunların içinde birkaç tane dalgıç saati var dediğim gibi. Sen Marine Master'ın bu yeni model ailesini Seiko ürün grubunda nereye konumlandırıyorsun? Daha üst serilere geçtiğimizde ciddi anlamda yüksek fiyat etiketleriyle karşılaşıyoruz. Bu saat bence sunduğu kaliteye göre makul bir fiyat etiketine sahip. Yani bugün işte 100 bin liranın üzerinde tabii ki fiyatlar söz konusu ama saati elinize aldığınızda o tokluk hissinin de neden bu fiyat etiketini bu kadar yükselttiğini net bir şekilde anlayabiliyorsunuz. Öte yandan dalış saatlerine ya da Seiko'ya bir giriş yapmak isteyen kullanıcılar için de bence uygun bir seçenek olabilir. Çünkü diğer dalış saatlerine, daha doğrusu o jenerik dalış saati tasarımına aslında en yakın tasarımda Doğru. bence bu kategoride. Evet, evet. Demek istediğini anladım. Yani klasik analog dalgıç saati tasarımına oldukça yakın. Doğru. Sonuç itibariyle deneysel bir şey değil ya da bahsettiğin gibi işte bir tuna gibi değil mesela ya Aynen da bir öyle. turtle gibi bir kasa değil. Gayet sonuç itibariyle bir klasik Yani dalgıç saati. biraz şöyle geliyor bana. Hani bundan başlayıp sonra evet ben bu Seiko'yu sevdim, dalış saati işini sevdim, bu ikili kombinasyonu sevdim. O zaman Seiko'nun biraz daha özel dalış saatlerine ilerlemek istiyorum dediğinde Evet. diğer seçenekler ön plana çıkıyor. Anladım. Ama öte yandan hani bu da evet bir dalış saati istiyorum. Japon saatlerine özellikle ilgim var. Dolayısıyla hani bu ikiliyi göz önünde bulundurursak alabileceğim en mantıklı seçenek ne? En iyisi ya da en güzeli diyemeyeceğim. Bunlar çok subjektif fikirler Mutlaka. ama en mantıklı seçeneklerden biri olarak bence karşımıza çıkıyor. Peki sonuç itibariyle ikimiz de saati beğendik. Zaten Doruk'un yorumlarından da bunu anlayabiliyorum. 39,5 milimetrelik kasa çapında İşte orada bu beni yakaladı. beğeni konusunda yardımı aşikar.
Ama yine de mutlaka değiştirmek isteyeceğimiz bir şeyler vardır diye düşünüyorum, değil mi? Peki Tabii ki. senden başlayayım o zaman. Neyi değiştirdin? Saatin genel olarak bileziğini çok beğendik Evet. ama bilezikte bir nasıl diyeyim, metal parçaların birbirlerine geçiş noktalarındaki toleransların büyüklüğünden kaynaklanan bir esneme söz konusu. Doğru. Evet. Şimdi bu esneme aynı zamanda, özellikle gevşeklik kelimesini kullanmadım. Çünkü bu bilinçli bir seçim. Bilezik çok rigid olduğunda bu sefer bileğinizde bir kelepçe hissi yaratıyor. Doğru. O zaman da bileğinizde sanki işte biraz daha böyle o bileğinizin kavisine, kıvrımlarına uyum sağlayamayan, konfor değeri biraz daha düşmüş bir bilezikle karşılaşmış gibi oluyorsunuz. Orada bir ince bir nokta var yani. Rigidlikle esnekliğin tam böyle tatlı birleştiği bir nokta. Bu biraz daha esnek tarafta kısmı, yer almış. evet, aynı şeyi Bunu aslında bir düşünmüştüm. eleştiri olarak değerlendiremeyeceğim. Çünkü bazı insanlar da bu tarz bileziklerde daha rahat ediyorlar. Ben biraz daha rigid tarafta. O rigid tarafı beğenen bir saat kullanıcısıyım. Senin nedir fikirlerin? Benim bilezikle ilgili başka bir eleştirim olacak. Bileziğin orta baklalarının merkez kısmı matken kenarlarda 2 tane parlak detay geçiyor. Şimdi Marine Master isterse ilk çıkan 1999'da çıkan modeli olsun, isterse kendisine temel aldığı 1965-62 Mas modeli olsun. Kesinlikle profesyonel kullanıma yönelik, yani stilin fonksiyonun arkasında kaldığı bir model. Fakat bu modele baktığımızda genel itibariyle bunu kullanıyor olsa da çok parçalı bir bilezik bakla tasarımı tercih edilmiş merkez kısmında, yani orta kısımdaki baklalarda. Ben bunun komple mat olmasını isterdim kendi adıma. Yani oradaki parlak detayların açıkçası çok da parlak yeri bulunmayan ve klasik bir tasarım olan bu saatle çok iyi uyuştuğunu düşünmüyorum. Bu tamamen tabii benim estetik görüşümle alakalı bir şey. Yani bunu bir kusur veya eleştirilecek bir nokta olarak değil, neyi değiştirdin kısmının bir cevabı olarak söylüyorum. O zaman kapanıştan önce bir soru daha sorayım. Hangisini tercih ederdin bu 3 modelden? Ya bu zor bir soru. Evet. Ben üçünü de çok beğendim. Gerçekten çok beğendim. Ben de beğendim de. Şimdi ilk tercihim tabii ki siyahtan yana olurdu. Evet. Fakat yani yer gök siyah saat oldu artık. Gümüşe çalan grili beyazlı versiyonu çok beğendim. Fakat onda da seramik bezel yok. Ve ben Evet. seramik bezelin hem o kontrast duruşunu hem de ekstra dayanıklılığını seviyorum. Mavi benim açımdan son seçim olurdu. Tamamen zevklerle alakalı. Yani o ikisi arasında gidip geldim. Senin zevkin hangisinden yana? Seninle katıldığım nokta mavi olanı elemekten yana. Bu arada kötü olduğundan değil. Mavi birkaç tane saatim var. Siyah da çok saatim var. Fakat kontrast markörleri ve kolları bu kadar güzel işlenmiş gümüşi beyaz bir kadranlı saatim yok. Aslında bu kadrana sahip bir saatim var ama dikdörtgen gayet bir klasik elbise saati gibi. Dolayısıyla bir dalgıç saatinde açık renk kadran çok hoşuma gitti. Ben bu arada metal bezeli de beğendim. Benim hoşuma gitti yani. Sonuç itibariyle ben kendi kullanımda çok ona hasar vereceğimi düşünmüyorum. Elbette tabii ki bir seramikle aynı mukavemete sahip değil ya da safir kristalle. Ama dediğim gibi ben bu kombinasyonu beğendim. Pekala Burak Bayram. Yorumların için teşekkür ediyorum. Rica ederim. Benim açımdan eğlenceli bir video oldu bunu çekmesi. Çünkü beklemediğim kadar beğendim saati. Ben de çok beğendim gerçekten. Bu arada Aydın Saat'teki dostlarımıza her zamanki gibi çok teşekkür etmek istiyorum. 3 modeli de bize gönderdikleri için burada inceleme fırsatımız da oldu onların sayesinde. Yeni Seiko modelleri ve Grand Seiko modelleri incelemeye devam edeceğiz. Yeni videolarımız da olacak. Dolayısıyla Seiko severler bize her zaman yorumlu olarak Seiko görmek istiyoruz yazarlardı videolarımızın altına. Elimizden geldiğince Grand Seiko, Seiko, King Seiko gibi markalara yer vermeye gayret ediyoruz. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Teşekkürler. Hoşça kalın. Hoşça kalın.